havacılık tarihinin en gizemli olaylarından biri. Bermuda Şeytan Üçgeni ve Uçuş 19'un hikayesi. Uçuş 19, kimilerine göre Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki doğaüstü unsurlar nedeniyle tamamlanamadı. Kimilerine göre ise basit bir pilotaj hatası. 5 bombardıman uçağının gizemli bir şekilde kaybolmasına neden oldu. ...1945 yılının 5 Aralık günü Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait Grumman Avenger tipi 5 bombardıman uçağı Florida Fort Lauderdale'deki Amerikan deniz üssünden havalandı. Filo, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya ait gemileri imha etmekle görevlendirilmişti. Bu nedenle sık sık tatbikat uçuşları gerçekleştiriyordu. İşte 5 uçak 1945'in 5 Aralık günü 19. kez havalanmış ve bu nedenle tatbikat Uçuş 19 olarak isimlendirilmişti. Ancak uçaklar havalandığı ilk anda Amerikan ordusundaki hiç kimse Uçuş 19'un sıradan bir tatbikattan askeri havacılık tarihinin en gizemli olaylarından birine dönüşeceğini bilmiyordu. Uçuş 19'u gerçekleştiren filo 5 bombardıman uçağından ve 14 mürettebattan oluşuyordu. Ekibe liderlik eden Teğmen Charles C. Taylor, 2000 saatten fazla uçuş tecrübesi olan seçkin bir pilottu. Ancak başarılı teğmenin tecrübesi Uçuş 19'un son derece trajik ve bir o kadar gizemli bir faciaya dönüşmesini önleyemedi. Kalkıştan kısa bir süre sonra filodaki uçakların pusulaları bozuldu. Daha sonra yakıt seviyeleri azaldı. Pilotların telsiz konuşmaları kesildi ve filo kendilerini takip eden radarların ekranlarından bir anda kayboldu. Uçuş 19 hiçbir zaman tamamlanamadı. Uçaklardan ve mürettebattan hiçbir zaman haber alınamadı. İşte askeri havacılık tarihinin en gizemli olaylarından Uçuş 19 hakkında bilmeniz gerekenler. 5 Aralık 1945 tarihinde Florida deniz üstünden 5 askeri bombardıman uçağı havalandı. Sıradan bir tatbikat uçuşu gerçekleştirmeleri ve en fazla 4 saat sonra üsse geri dönmeleri gerekiyordu. Grumman Avenger tipi uçakların birinde 2, 4'ünde ise 3 pilot vardı. Ekibin lideri ise 2000 saatten fazla uçuş tecrübesi olan Charles C. Taylor isimli deneyimli teğmendi. 5 uçak ve 14 pilot Atlas Okyanusu üzerinde süzülmeye başladı. Teğmen Charles Taylor havalandıktan sadece 30 dakika sonra uçaktaki pusulaların düzgün çalışmadığını rapor etti. Bu nedenle filo tamamen yanlış bir yöne, Atlas Okyanusu'nun açıklarına doğru sürüklenmişti. Filodaki 14 pilotun hiçbiri nerede oldukları hakkında bir fikir sahibi değildi. Üstelik havada iyiden iyiye bozmuştu. Bu nedenle kontrol kulesinin bütün rehberlik çabasına rağmen Teğmen Taylor doğru rotayı saptamayı başaramadı. Takip eden süreçte filo çok daha büyük bir sorunla yüzleşmek zorunda kaldı. Yakıtları azalıyordu. Teğmen kontrol kulesine karayı bulamamaları halinde yakıtları 40 litrenin altına düştükten sonra hep birlikte okyanusa iniş yapmayı deneyeceklerini bildirdi. Uçuş 19 isimli tatbikatta yer alan pilotlar kontrol kulesiyle kurdukları irtibatı kaybettiler. Kontrol kulesi bütün çabasına rağmen pilotlardan yanıt alamıyordu. Telsiz bağlantısı kopmuştu. Çok kısa bir süre sonra 5 uçak kontrol kulesinin radarlarından da kayboldu. Uçuş 19'un pilotları Atlas Okyanusu'nun üzerinde yapayalnız kalmıştı. Uçuş 19'un ne şekilde sona erdiği hiçbir zaman öğrenilemedi. Filonun kaybolması havacılık tarihinin en kapsamlı arama kurtarma çalışmalarından birinin başlamasına neden oldu. Amerikan donanmasına ait gemiler binlerce kilometre karelik açık denizlerde günlerce dolaştı. Hava kuvvetleri Uçuş 19'un güzergahını takip etmeye çalıştı. Ancak kapsamlı aramalara rağmen ne 5 bombardıman uçağından ne de 14 pilottan hiçbir ize rastlanmadı.
Üstelik arama kurtarma çalışmalarına katılan uçaklardan biri de gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Sonunda Uçuş 19'un hikayesi bilinmeyen bir şekilde sonlandı ve resmi raporlara da bu şekilde kaydedildi. Ancak bu sonu bilinmeyen hikaye, sonu bilinmeyen pek çok yeni hikayenin merkezinde yer alan bir efsanenin başlamasına da neden olacaktı. Uçuş 19'u gerçekleştiren filo muhtemelen Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmuştu. Bugüne kadar Bermuda Şeytan Üçgeni'nde çok sayıda uçak ve gemi gizemli bir şekilde kayboldu. Ancak Uçuş 19'daki 5 uçak bölgedeki gizemli kayıp vakalarının ilk örneklerinden biriydi. Bölge, dünyadaki iki farklı manyetik alanın kesiştiği az sayıdaki coğrafya arasında gösteriliyor. Bu nedenle bölgeden veya yakınlarından geçen araçların manyetik sistemlerinin bozulması son derece doğal. Bununla birlikte bölgenin tehlikeli okyanus akıntılarına ev sahipliği yaptığı ve bölgedeki okyanus derinliğinin normalden çok daha yüksek olduğu biliniyor. Yani bir geminin veya uçağın Bermuda Şeytan Üçgeni yakınlarında herhangi bir kaza geçirmesi son derece olası görünüyor. Peki ama neden bölgedeki kazalara dair en ufak bir kalıntı bulunamıyor? Uçuş 19'un bilinmeyen sorununun Bermuda Şeytan Üçgeni ile ne gibi bir bağlantısı var? Kimilerine göre filonun gizemli bir şekilde kaybolmasından Bermuda Şeytan Üçgeni içerisindeki doğaüstü unsurlar sorumlu. Günümüzde pek çok insan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin uzaylılar, deniz canavarları ve daha pek çok doğaüstü unsurlarla dolu bir bölge olduğuna inanıyor. Buna göre bölgedeki diğer pek çok kayıp vakasında olduğu gibi Uçuş 19'un sonunu getiren şey de Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemli yapısı. Ancak filoya ne olduğu hakkında ayağı yere basan başka teoriler de var. Muhtemelen teknik arızalar ve kötü pilotaj nedeniyle hiçbir zaman Uçuş 19 tamamlanamadı. Akla en yatkın teoriye göre Atlas Okyanus açıklarında rotasını kaybeden 5 uçak yakıtları azaldıktan sonra okyanusa iniş yaptı ve filoya ait bütün izler okyanusun derin sularında kayboldu. Bununla birlikte Amerikan ordusu gizemli olayın ardından yaptığı soruşturmada filonun kaybolmasından büyük oranda Teğmen Taylor'un sorumlu olduğunu raporladı. Buna göre Taylor, Bahamaları Florida Keys isimli ada grubuyla karıştırmış, bu nedenle filosunu okyanusun açıklarına doğru sürüklemişti. Yine de Uçuş 19'un gerçek akıbeti hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenilemedi. Bu nedenle Uçuş 19 askeri havacılık tarihinin en gizemli olaylarından biri olmaya devam ediyor. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.